O eski model, ben adını Sistem A olarak koydum, saçma değildi. 1990'larda, 2000'lerde biliyorsunuz ne derlerdi? Devlete kapağı atan kurtuluyordu. Yani işe girdiğinizde emekli olana kadar her şey garantiydi. Çünkü sistem ayaktaydı. Ebeveynlerimiz hep haklıydı. Büyük şirkete veya devlete kapağı at, güvende ol. Çünkü neden? Dünya yavaş değişiyordu. Çizgiseldi, tahmin edilebilirdi. Peki şimdi ne değişti? Neden o harita artık bizi uçuruma sürüklüyor? Gelin sistemin kendi rakamlarına bakalım. 1960'larda 70'lerde şirketlerin ortalama ömrü 60 yıl. Günümüzde ise yani 2027 yılında bunun 12 yıla düşeceği öngörülüyor. Yani şu an işe girdiğin bir şirket sen daha kariyerinin yarısına bile gelmeden büyük ihtimal batmış veya kapanmış olacak. Ve bunu sadece küçük şirketler için söylemiyoruz. Örnek vereyim, Meta yani Facebook'un sahibi olan dev şirket, dünyanın en büyük birkaç şirketinden birisi, yakın zamanda çalışanlarının %20'sini, 16 bin kişiyi işten çıkardı. Üstelik geliri 2024'te tam %22 artmıştı dolar bazlı olarak. Yani para kazanıyor şirket. Yine de bu kadar kişi işten çıkartıldı. Yine dünyanın büyük şirketlerinden büyük bir yazılım devi Salesforce firmasının CEO'su dedi ki bizim artık çalışanlarımızın yaptığı işin yarısını yapay zeka yapıyor. İşlerin %50'sini yapay zeka devraldı. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz değil mi? Yakın zamanda orada da bir sürü çalışan yolcu olacak. Şimdi şunu sorayım size. Ben mesela bir mühendis, bir muhasebeci, bir analist. Tamam, bunları anlıyoruz. Ama ya bir öğretmen 30 yılını çocukları yetiştirmek için harcamış. Bir doktor yıllarca okuyup hastaları tedavi ediyor, insanların hayatını kurtarıyor. Ama buna rağmen emeklilik kavramı bile şu an anlamını yitiriyor. Emeklilik ikramiyesinin, tazminatının ne anlama geldiğini hatırlamak için şöyle bir durup hatırlamamız gerekiyor. Bunların güvenceli olduğunu düşünüyorduk. Aynı şekilde doktorluğun, öğretmenliğin biz güvenceli meslekler olduğunu düşünüyorduk. Bunların bile yaptıkları işin yarısını sadece bir ekran yapabiliyorsa bu durumda ne olacak? Yani iş değil, anlam değişiyor. Ve bu çok daha büyük bir şey ifade ediyor aslında. Eski kural şuydu: İyi okul, iyi iş, güvende ol. Yeni kuralsa hangi okul, hangi meslek, hangi iş? Artık bunların tek bir doğru cevabı yok. Örneğin şunu söyleyeyim. Şu anki mezun olan kişilerin %41'i, yani neredeyse yarısı mezun olduğu branşın dışında bir iş yapıyor. Onunla alakasız bir işte çalışıyor. Diploma var, güvence yok. Ve bunlar sadece Amerika'da oluyor veya Amerika'da daha fazla olacak. Buraları etkilemeyecek zannetmeyin. Bu bir aşamadır. 2-3 yıl sonra da aynı şekilde bu akım bizi bulacak. Çok daha fazla artacak şu ankine göre rakamlar. Peki neden bu kadar zeki insan bunu göremedi? Size bunu soyut anlatmayayım. Kendi hayatımdan bir örnekle açıklayayım. Ben lisedeyken 90'lı yılların sonlarında kendimce çalışkan bir öğrenciyiz. Bir üniversite hangi bölüm okusak, nerede okusak bunları araştırıyoruz. Tabii yine o zamanlar kimler vardı? Danışmanlar vardı, rehberlikçiler vardı, kariyer uzmanları vardı. Böyle öne çıkarttıkları bir meslek, elektronik mühendisliği. Ben de bu branşı seçtim. Bize inanılmaz böyle geleceğin mesleği, teknoloji, bütün dünyada iş fırsatları, çok yüksek dolarla maaş imkanları öne çıkartılıyordu ve biz de tabii ki de bu bölümü seçtim. Kendimce bir kariyer yaptım ama böyle o kadar vaat edilen şeyler buldu mu beni? Hayır, bulmadı. Neden bulmadı peki? Aslında o zamanki insanlar kendilerince doğru bir tavsiyede bulunmuşlardı. Yani sistem o zaman bana doğruyu söylemişti ama eksik söylemişti. Onun da nedeni şu: çizgisel düşünüyordu insanlar. Bakın bir şey yükseliyorsa daha da yükselecek. Bu bir miktar doğru oldu ama o zamanki dönemde en azından bir 10-15 sene kadar rüzgar devam etti. Ne olmuş gerçekte? O zamanlar GSM dünyada yeni yayılıyordu. İşte biliyorsunuz 90'ların sonlarında Türkiye'de de bu altyapılar kuruldu. Dünyada da kuruluyordu. Dev şirketler kuruluyordu. Vodafone'lar, Ericsson'lar, Motorola'lar, Nokia'lar. Ama ne oldu? O rüzgar dindi. Sizin mesleğinizde de bir rüzgar var mı şu anda? Yani öğretmen olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, muhasebeci olabilirsiniz, devlet memuru olabilirsiniz. Şu an sizce hangi rüzgar esiyor ve bu ne kadar süre esmeye devam edecek? Bu rüzgar ne zaman duracak? Biz bugüne kadar, şu döneme kadar hep kendimizi rahat hissettik. Neden? Düz bir şekilde düşündük. Düne, bugüne ekledik. Oradan gelecek hakkında kestirimlerde bulunduk veya birileri bizim için bulundu ve her şey yolunda gitti. Ama yeni dünyada her şey artık katlanarak değişiyor. Yani eksponansiyel. Yani eskiden benim başıma 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde gelen şeyler artık çok daha hızlı ve bütün işlerde, bütün mesleklerde, bütün hayatlarda gerçekleşmeye başlayacak.
Bu yeni sistem nasıl çalıştığımızı, neye güvendiğimizi, insan olmanın ne anlama geldiğini, neye inandığımızı tekrar şekillendirecek. Şu an bir köprünün üzerindeyiz. Arkamızda cayır cayır yanan bir dünya var. Ben buna sistem A diyorum. Ve önümüzde henüz kuralları oluşmamış yeni bir düzen bulunuyor. Ben buna ise sistem B adını verdim. İnsanların çoğu bu yanan tarafa bakıp bir şeyler kurtarmaya çalışıyor. O sistemin hala ayakta kalmasını veya o sistemden bir şeyler almaya devam etmeye çalışıyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben de o köprüdeydim. Ben de 18 yıl aynı şirkette çalıştım. Güvenilir bir şirkette, kurumsal bir şirkette çalıştım ama sonunda bana artık sana ihtiyacımız yok dediler. O durumda iki seçeneğim vardı. Birinci seçeneğim aynı sisteme başka bir kapıdan girmek. Özgeçmişini güncelle, iş başvurularında bulun ve tekrar kendince güven duyacağın bir şirkette işe başla devam et. İkincisi köprünün yandığını kabul etmekti. Ben o ikinciyi seçtim. O çok güvenli denilen kurumsal yapıların fişini çektim. Haklarımı koparabildiğim kadar aldım ve Ege'ye yerleştim. Şimdi başka bir oyuna, bu sefer kendi kurallarımla tekrar başladım. Bu karar kolay mıydı? Hayır. Her şey çözüldü mü? Hayır. Ben de hala bu geçişin içindeyim. Ama şunu biliyorum. Yanlış yerde durmuyorum. O çok güvendiğiniz sistemlerin, paranın, mesleğin, bölümlerin, güvenli liman dediğiniz şeylerin nasıl bir anda çöktüğünü ben gördüm ve görüyorum. Yanan tarafa bakmak bizi kurtarmaz. Eski kurallarla yeni oyunu oynayamazsınız. Sistem B henüz tam şekillenmedi. Evet, ama yanlış yerde olmadığımı biliyorum. Bu sistem B için beraber bir yolculuğa çıkalım diyorum. Bu yolculukta ne yapacağız? Önümüzdeki videolarda şunları konuşacağız. Eğitim sistemi neden artık işe yaramıyor? Para ve tasarruf neydi? Ve yeni dünyada ne olacak? Yeni dünyada nasıl avantajlı kalınacak? Bu kanal bir felaket uyarısı değil. Yeni dünyada masada kalma hazırlığı. Çünkü hazırlıklı olmak korkulu olmak değildir. Hazırlıklı olmak özgür olmaktır. Ben Onur. Sistem B'ye hoş geldiniz.